Bir sürü tezgah kurmuşlar buraya. Bakalım neler varmış. Antikalar. Vay ne güzelmiş bu. Antikalar var. Burada da antikalar var. Şuna bakayım ya. Şunu merak ettim. Selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Meksika usulü şapka baksanıza. Ne kadar güzel işlemişler onları. Hola, buenos días. Şöyle parkın içerisinde tezgahları gördüm, bir geleyim bakayım dedim, hemen videonun başında böyle gezmeye başlayalım. Aa, eski Arjantin paraları galiba. Kare ya şu para. Ya da para değil, başka bir şey mi? Şöyle parkın içine gezmeye başlayalım. Oha, pitbull mu lan o? Hola, buenos días. Disculpe. ¿Qué estás haciendo? Es solo grabando video. Ay, qué Para lindo. Turquía. ¿Para Turquía? Sí, yo soy turco. Ah, bueno, yo sirio-libanés. Sirio-libanés. Sirio libanés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un ¿Todo gusto. bien? Mucho gusto. Sí, sí, sí. Mira, ajá. Sí, mi abuelo, mi bisabuelo vino de allá. Mi bisabuelo vino y quedaron entiendo. algunas cosas, hacemos empanadas árabes, hacemos un par de cositas, comidas. Lo único Sí. que nos ha quedado de la tradición. Sí, qué bueno. Mucho Sí, gusto. mira qué lindo, un gusto. Hasta luego. Que estés bien. Ciao. Abla Suriye, Lübnan o bölgeden geliyormuş galiba. Büyük ihtimalle dedesi zamanında ya da büyük dedesi buraya gelip yerleşmiştir. Böyle parkın içerisine şey kurmuşlar. Bir sürü tezgah kurmuşlar. Satış yapıyorlar. Dün geldiğimde görmemiştim. Boştu park. Benim hostel de şurada kaldı. Oradan gidelim ya. Şu bardaklar ne kadar tatlı. Şöyle yürüyordum karşı kaldırımda. Burayı görünce dedim basayım videonun başında. Böyle birazcık tezgah gezelim. Neler var neler yok bakalım istedim. Umarım herkes iyidir. Bir önceki videoyu izlediyseniz Mendoza'ya geldiğimi, Arjantin'e geldiğimi hatırlayacaksınızdır. İzlemeyenler için de şu an Arjantin'in batısındayım. Mendoza şehrindeyim. Bir aksilik olmazsa artık bundan sonra bir süre Arjantin'de gezeceğim. Arjantin macerası başladı. Ay ay. Hava bayağı güzel ha. Bayağı güzel. Tam bir ilkbahar. Şili'nin son günleri birazcık böyle ilkbaharı yaşatırken kışa dönmüştü. Ama şimdi bayağı ilkbahar yaşıyoruz. Gayet güzel bir hava var Mendoza'da. Benim hosteli de göstereyim. Moro Hostel diye bir yerde kalıyorum. Bir önceki videonun sonunda hosteli göstermiştim. 4500 ne ya? 4500 Şili. Ama ne Şilisi? Arjantin pesosu. Arjantin'in para birimi de peso. Bu videoda ufak ufak her şeyden bahsedeceğim Arjantin'le ilgili. Böyle bir ilk gün videosu, tanıtım videosu gibi olacak. Aynı zamanda Mendoza'yı gezeceğiz. Burası benim kaldığım hostel. Moro Hostel. Güzel. 4500 peso. 4,5-5 dolar yapıyor o da. Dün kaldım. Bugün de kalacağım. Yarın artık bakalım. Yarın için bir planım yok. Şehrin merkezine yakın böyle bir sokakta. Burası güvenli bir muhit dedi arkadaşım. İçin rahat olsun ama akşamları dikkat et dedi. Kahvaltı dahil hostele. 8 kişilik bir odada kalıyorum. Bir önceki videonun sonunu izlerseniz zaten kaldığım yeri görürsünüz dostlar. Bu videoda koyarım ben gerçi. Burası şehrin ana caddesi. Birazdan şuradan ileriye doğru gideceğim. Bir tane park var. Çok güzel orası. Orayı göstermek istiyorum sizlere. Ama önce dün burada para değiştirdim. Para değiştirdim. Yeri göstermek istiyorum. Şöyle bir sürü sokak tezgahı var. Ülkenin nüfusu aşağı yukarı 45 milyon. %90'ı nüfusun İspanyol ve İtalyan kökenli. Yani zamanında gelip buraya yerleşmişler. Zaten Latin Amerika'da olup böyle Latin olmayan ülkelerden bir tanesi Arjantin. İnsanlar tam Avrupalı. Şehirler tam Avrupa şehri. Yani burada gezen herkes bundan bahsediyor. Biz de gezdikçe göreceğiz. Hatta nüfusun %65'inin hemen hemen İtalyan kökenli olduğu yazıyordu internette. Tabi rakam vermem birazcık doğru olmayabilir. Çünkü hani kaynağı belli değil ama çok büyük bir kısmı Avrupa kökenli. Arjantin biliyorsunuz zaten İspanyol sömürgesi. Zamanında İspanyollar burayı keşfettiklerinde burada gümüş olduğuna inanmışlar. Şeyi göstereyim.
Para değiştirme yeri burada. Hola buenas. Bakın burada duran herkes cambio diyor, change diyor. Ben de buradan bozdurmuştum parayı. O yüzden buraya plata demişler. Yani gümüş ülkesi demişler. Argentum ismini vermişler. Latince'de gümüş demek. Böyle bir isim vermiş İspanyollar. Dün benim parayı bozduğum yer burası, bakın böyle oyuncak satıyor. İçeride işte DVD falan satıyorlar. ¿Vos regalás dólares o no? No, no, 200. No son Mr. Bean. ¿Mr. Bean? ¿Ah? ¿Mr. Bean? ¿Mr. Bean? No. $200. ¿Querés cambiar? Sí, yo quiero cambiar $200. ¿Puedes grabar todo? ¿Sí? ¿Estás grabando? Ahorita sí. Ah, mirá, lo colgaste, mostrarle. ¿Qué? ¿Qué es? No. Un tatuaje tiene. Tato Argentina. Loco Gatti. Loco Gatti. Loco Gatti. ¿Cómo ¿Qué estás? necesitabas cambiar? ¿Bien? ¿Perdón? ¿Qué necesitabas cambiar? Yo quiero cambiar $200. Dale. ¿Cuánto vale Argentina peso? Pues te pago 885.000 cada $100. $200. Sí. $200 Sí. por 850 igual. Son 170.000 pesos argentinos. Ok, ¿tienes más oferta? Más Ese es el mejor precio por el momento. mejor precio? Sí. Dostlar şimdi şöyle bir yere geldim. Mendoza'ya daha 1 saat oldu geleli. Para değiştirecek bir yer buldum. $200 bozduracağım. Birazcık pazarlık yaptım. Kara borsa burası şu an. Buradan para bozduracağım. Film satıyorlar ama aynı zamanda kara borsa işi de yapıyorlar. Baksanıza paraya. $200 bozduracağım. 850'den bozacaklar. 170.000 Arjantin pesosu iyi fiyat dedi. Hakikaten iyi fiyat. İnternette biraz daha düşük yazıyordu çünkü. Bir de burada sordum. 820 dediler. Daha yükseğine pek vermediler. İnşallah sahte çıkmaz. Okey. Yo quiero saymak istiyorum. Chicos, para allá, para allá. Estamos acá. 170.000. 100, 200, 100, 100, 100. Çok 67, 68, 69. ¿Tienes like 2.000, 5.000, 10.000 o solo 1.000? 1000. Solo Solamente 1000. 1000. Tenés después de 500, Ha, ok. que 2 de estos hacen uno de esos. Ok. Y si no, esto, que hace uno de estos. Ah, ¿Qué ok. hace? Uno de estos. Ah, ok, entiendo. Uf. Este es el más chico. Ok, entiendo. Sadece 500 var, 1000 var, bir de 250, no? Otro. 2 de estos es uno de 500'lük estos. var, 1000'lik var, bir de Uno de estos es şöyle uno de var, estos, 100'lük var. Daha büyük vermiyorlar. Ben de şöyle 170.000 peso aldım. Esto $100 es esto. bu ediyor, o bu esto, ediyor o ya da bu ediyor. $200 bozdurdum, aldım para bu kadar. Muchas gracias. Gracias. Böyle bir yerde bozdurdum. Buranın içerisinde para değiştirebilirsiniz. Burası bir pasaj. Buraya girmemin sebebi, olur da yolunuz Mendoza'ya düşerse ve cebinizde para olmazsa burada değiştirebilirsiniz. Onu göstermek istedim. Bak burada duran herkes para bozuyor. Yani sizi alıyorlar sokaktan, dükkana götürüyorlar. Çünkü sokakta bozmak yasak. Çünkü illegal bir iş. Arjantin'in para birimi de peso demiştim. Arjantin pesosu. Şu an ülkede bir ekonomik kriz var. Ondan bahsetmek istiyorum. Resmi kur var. Blue dolar dedikleri kara borsa kuru var. Siz buraya geldiğinizde kara borsa kurundan bozmanız gerekiyor. Çünkü resmi kurdan hesaplarsanız, resmi kurdan bozarsanız, bakın çocuk kanmıyor diyor. Resmi kurdan bozarsanız çok ciddi bir zarar edeceksiniz. Şöyle söyleyeyim ben size. Eğer kara borsa kurundan paranızı bozarsanız 1 dolar bugünün kuruyla 840-850 peso civarı bir şey yapıyor. Ama şöyle bir durum var Arjantin'de, kur sürekli değişiyor. Mesela bugün 850 ise yarın 1000'e çıkabiliyor ya da 500'e düşebilir. Tamamen oynak bir kur var. Mesela benim arkadaşım birkaç gün önce 1000'e bozarken ben dün 850'ye bozdum 1 doları. Bir de ne kadar çok dolar bozarsanız o kadar iyi kur vermeye çalışıyorlar. Ama arkadaşım şunu söyledi. Olabildiğince az dolar boz. Ya şansına yükselirse zarar edersin dedi. O da tamamen sizin şansınıza düşebilir. Çünkü Arjantinliler de kura hiçbir zaman güvenmiyorlar. Çünkü çok oynak. Her gün değişiyor. Kara borsa kuru 850'lerdeyken resmi kurda onun yarısı, hatta yarısından biraz daha düşüyor. Ne kadar?
330, 340, 350'lerde dolaşıyor. Yani 1 dolar 350 Arjantin pesosu diyelim. Ama resmi kur değil de kara borsa kuruna bakarsanız 850-900'lere kadar çıkıyor bugünlerde. Şimdi her yerde fiyatları görüyoruz değil mi? Ben bu videoluk hem resmi kur fiyatını söyleyeceğim hem kara borsa fiyatını söyleyeceğim. Ama diğer videolarda büyük ihtimalle sadece kara borsa fiyatıyla hesaplarım diye düşünüyorum. Ersan ve dadaşları. Nada entendés, siempre estás en un plano. Ne diyor? 3500 peso. Kara borsa kuruyla hesaplayınca 3,5 dolar. Resmi kurla hesapladığın zaman çarpı 2, hatta biraz daha fazla. Sağlı sollu burada restoranlar, kafeler var. Birazcık cafcaflı bir yer gibi duruyor. Ne diyor? Mini Deldia 6900. 7 dolar diyelim düz hesap. 15 dolar da resmi kurla. Çok kalabalık değil ya. Dün akşam burada böyle bir dolandım, birazcık daha fazla kalabalık vardı. Şu an biraz daha öğle saati, o yüzden pek bir kalabalık yok. Burası bayağı merkezi bir yer. Merkezi yerde bile kara borsa kurundan hesaplayınca 7 dolara yemek yiyebiliyorsunuz. Şili'de arka sokaklarda neredeyse 5-6 dolardı ya. Aman abla gidiyordu. Burası Plaza Independencia. Bağımsızlık meydanı olarak çevirebilirim burayı. Şehirdeki en büyük park sanırım burası. Haritada öyle gördüm ben. Bakalım şurada bir şey yazıyor mu? Plaza Independencia yazıyor. Gayet güzel bir park. Yemyeşil valla. Mendoza yemyeşil ya. Caddeler geniş, sokaklar geniş, kaldırımlar geniş. Her yer sağlı sollu, bütün caddeler, sokaklarda her yerde ağaç var. Sağlı sollu ağaç dikmişler. O yüzden güneş vurduğu zaman, şimdi birazcık bulutlar kapattı güneşi ama yani hava çok sıcak, etkiliyor. Güneş direkt teninize değdiği zaman bayağı yakıyor. Ama ağaçlar engelliyor onu. Bayağı koruyorlar. Öyle olunca tabii dolaştığınız alanlar hep gölgede kalıyor, serin oluyor. Oksijen yaratıyor, güzel bir görüntü oluyor. Ağaç önemli ya, kesmemek lazım yani. Böyle her önüne geldiğin ağacı bam gün kesersen sonra çok ararsın. Böyle bir park. Burada fışkiye de var. Arkada silüetler var. Arjantin bayrağı var ortada. Mavi beyaz Arjantin bayrağının rengi. Ortada da güneş var. Burada da sanırım Arjantin tarihiyle ilgili silüetler var. Şöyle etrafımızı kolaçan edelim de. Sessiz sakin bir yer buldum parkta. Ama yine de etrafımızı kolaçan etmekte fayda var. Çünkü elimde para var, bir de kamera var. Ne olur ne olmaz yani, kimin nereden çıkacağı belli olmaz. Evet, şimdi Arjantin pesomuzu tanıyalım dostlar. 2000 peso ile başlayalım. Bu para yeni çıkmış, yeni basılmış. Şöyle göstereyim size 2000 pesoyu. Kara borsa fiyatıyla 2,3 dolar gibi bir şey yapıyor bugün. Resmi kur fiyatıyla da yaklaşık 6 dolar yapıyor 2000 peso. Ama bugün, yarın değişebilir. Hiçbir fikrim yok. Yarın ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Tüm Arjantinliler ve bu videoyu izleyenlerle birlikte. Ve elimde en çok olan para 1000 peso. Şöyle arkasını da göstereyim. Kara borsa fiyatıyla 1 dolardan biraz yüksek. Şu 500 peso. Şöyle göstereyim. Bu arada hayvan resimleri var üstünde. Arkada da Arjantin'den bir yer koymuşlar. İşte bu da yarım dolar. Kara borsa fiyatıyla tabii. Şöyle düzü nerede lan? 200 peso. Şöyle arkasını da göstereyim. 20 sent diyoruz düz hesap. Şöyle 100 peso var. Bu para bayağı güzelmiş yalnız ha. Bunların hepsini koleksiyonuma ekleyeceğim. Bu para da sanırım yeni çıkan 50 sent. Şöyle göstereyim. Arkasını da göstereyim. Bu da bayağı güzelmiş. Bayağı güzelmiş hem de. Bu da sanırım eski 50 sent. Şöyle göstereyim.
Arjantin pesoları böyle. 2000 pesodan daha yüksek bir para var mı bilmiyorum. 2000 peso yeni çıkmış. Daha önceden 2000 peso vardı da onu yenilediler mi? Onunla ilgili bir fikrim yok. Ben şöyle düşünüyorum. 2000 peso yoktu. Bir bakayım da arkama. Şey düşürmeyelim, unutmayalım. Ben şöyle düşünüyorum. 2000 peso yoktu. Bunlar yeni para bastılar. 2000 peso bastılar. Çünkü para değer kaybedince yani sürekli bin olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü bir deste para veriyorlar sana. Ne yaptılar? 2000 çıkardılar ki hani millet böyle koca destelerle para taşımasın diye. Bir tane makale okudum bir haber sitesinde. Artık Arjantinliler ev almaya bile nakit parayla gidiyormuş. Yani böyle çuval çanta para taşıyormuş insanlar. Para da değer kaybedince yani Arjantin o kadar büyük bir kriz yaşıyor ki yani belki elimde taşıdığım bu 1000 peso önceden çok değerli bir parayken şimdi bir yemek bile yiyemiyorsun. Öyle bir paraya düştü yani, anladın mı? O yüzden ne yapıyorlar? Büyük paralar basmaya başlıyorlar. Bence öyle. En büyük para 1000 pesoydu. Değer kaybedince bir pahası kalmadı artık. Şimdi 2000 bastılar. Belki 5000 basacaklar. 10.000 basacaklar. Geçmiş olsun. Mendoza'nın da yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusu var. Arjantin'in batısında kalıyor. Ant Dağları'nın yakınında kalıyor. Şili ile Mendoza arasından Ant Dağları geçiyor işte. Bir önceki videoda biz o dağları geçerek geldik. Peki nesi meşhur Mendoza'nın? Şarapları meşhur Mendoza'nın. Şöyle bir şarap dükkanının önünden geçiyorum şimdi sizlere. İçeriği göstermek isterim. Hola, buenas. ¿Puede tomar video aquí? Sí? Gracias. Todo vino Mendoza, ¿no? Sí, tenemos un par de etiquetas que son de Salta, pero muy poquitas. Okay, Salta también. Gracias. Salta bölgesinden gelen şaraplar da varmış. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Arjantinlilere göre dünyanın en lezzetli şarapları Mendoza'da üretiliyormuş. Çünkü bu bölgede yetişen üzümler tam şaraplı üzüm oluyormuş. Yani iklim, koşul, toprak çok elverişliymiş şaraplı üzüm yetiştirmeye. O yüzden çok lezzetli olduğunu düşünüyorlar. Tabi birazcık fanatiklik de var doğal olarak. Şöyle göstereyim sizlere. Ben anlamam. Ben hakikaten şaraptan anlamam. Ama eğer olur da buralara yolunuz düşerse ve şarap seviyorsanız turlar oluyor. Şarap turları oluyor. Gidip deniyorsunuz üzüm bağlarına. Mesela fiyatlara bakalım. 20.000 peso diyor. Kara borsa kuruyla söyleyeceğim direkt. 20 dolar, 15 dolar, 16 dolar, 22 dolar, 14 dolar, 12 dolar. Şöyle aşağı iniyorum. 9,5 dolar var, 7,5 dolar var. Biraz daha aşağı iniyorum. 5,5 dolar var. Biraz daha böyle bizim köpek öldüren tarzı modelleri de var. 4 dolar, 2,7 dolar. 3 dolar da şuna. Şöyle göstereyim. İçmek isteyen olursa köpek öldüren Arjantin. Muchas gracias. Ciao. Burada da numaralandırmışlar ve bir de özelliklerini yazmışlar. Ben çok anlamam. Şöyle göstereyim size ama tatmadan da bir şey anlaşılmaz ki ya. Tatmak gerekiyor. Bak puanlama yapmışlar bir de. En iyisi hangisi? 4,7 gördüm. 4,7 en iyisi. O da şu. İşte üzüm bağları var. Gidiyorsunuz abi. Oradan tadımınızı yapıyorsunuz, geziyorsunuz. Turlar da aşağı yukarı 15 dolar civarı. Tadım turları. Ha tabii daha pahalıya da muhakkak vardır ama daha ucuza var mıdır bilmiyorum. Ben görmedim. Gelip burada da içebilirsiniz yani illa öyle bir tura da katılmanıza gerek yok. Hola, ¿cómo estás? Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Şöyle kafelerin fiyatlarına da bakalım. Ne diyor? Bifede chorizo dediği 400 gram chorizo eti. Yanında garnitürü bilmem nesi 8 dolar diyor ama tam merkezi yerde bu kafe ya. Yani gayet belli. Güzel bir yer. Ucuza yemek yiyebileceğim bir yer hala bulamadım bu arada. Dünden beri arıyorum. Bir hostelde pişirdim. Uyguna ne yiyebilirim burada bilmiyorum. Yani uyguna dediğim biraz daha böyle lüks. Lüks değil burası da işte ben bu tarz böyle yerlerde pek yemiyorum biliyorsunuz. Biraz daha böyle arka sokak vesaire, daha lokal. Bunlar çok turistik çünkü. Bayağı bir arka mahallesine falan da gittim de. Neyse şöyle gidelim ya, diğer tarafı dolaştık. Çünkü karnım acıktı, bir şeyler yemek istiyorum. Çok güzel görünüyor vallahi, yemyeşil ha. Tam bir Avrupa şehri. Samimi söylüyorum yani. İnsanlar da Avrupalı zaten. Aa bak burada varmış. Menü 1 diyor. 3,5-4 dolar civarı.
Neyse bulamazsak burada yeriz. Yani insanların kökeni de Avrupalı yani. Hostelde resepsiyonda bir kız vardı. Dedim hani Arjantinli misin, nerelisin? Avrupa'dan gelip gönüllülük yapıyor zannettim. Avrupa kanı var bende, o yüzden dedi. Hop. Dayı sakin ya, bir frene basaydın. Bakın şurada Western Union var. Western Union'dan kendinize para transferi de yapabiliyorsunuz. Banka hesabınız varsa girin, kendi pasaport numaranıza transfer yapın. O şekilde parayı çekin. Böyle bir sistem de var Arjantin'de. Ama kuru nasıl hesaplıyorlar? Ya da herhangi bir belge istiyorlar mı bilmiyorum. Benim bildiğim, ben Kolombiya'da yapmıştım. Para transferi yaptım kendi adıma. Adımı soyadımı girdim, pasaportumu girdim. Daha sonrasında Western Union'a gittim. Pasaportumu verdim, bana parayı ödediler. Burada ekonomik kriz olduğu için ve Pago Fácil diye bir muhabbetle birlikte Western Union'u işlettikleri için farklı bir şey istiyorlar mı bilmiyorum. Yapmadım. Pek bir bilgim de yok, o yüzden yanıltıcı bir şey söylemek istemiyorum. Öğrendiğim an onun bilgisini vereceğim. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle öğrenir, bilgiyi veririm diye düşünüyorum ya da birkaç video sonra, bilmiyorum. Bir de sim kart muhabbeti var. Ben aldım bir tane sim kart. Şöyle kiosklar var ya, bak bu kapalı. Bir tane kiosk buldum açık. Aldım oradan sim kart. 300 pesoya, yani 30 sente Claro'nun sim kartını aldım. Aktif etmek için bir numara var üstünde. Yıldız 234 kare diye, onu girdim. Beni bir tane internet sitesine yönlendirdi. O da Claro'nun kendi sitesi. Oradan işte pasaport bilgilerini filan yazıp aktif etmen gerekiyor. Ücretsiz. Ama bir türlü form açılmadı. Açılmadı. Yarım saat uğraştım. Baktım açılmıyor. Claro'ya gittim. Dedim böyle yani açılmıyor bu form. Aktif etmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz? Denediler onlar da telefonumu internete bağlayıp. Açamadık formu bir türlü. Dediler ki arkadaşım size yardımcı olacak dediler. Bir yöne yönlendirdiler beni. Çocuk baktı, form açılmıyor. Dedi ki o zaman turist kartı alman gerekiyor buradan dedi. Aktif halde veriyorlar kartı. Dedim o ne kadar? 20.000 peso dedi. Yani 20 dolar. Hatta 20 dolardan biraz daha fazla. 22 dolar falan bir şey ediyor. Dedim yok anam sağ ol, teşekkür ederim. Yani kendim bedava yapabiliyorken ben deli miyim sana 20 dolar para vereceğim. Yere böyle farklı logolar işlemişler. Çiçekli miçekli. Oo. Kale resimleri var, aslan resimleri var, gemi resimleri var. Bu ne, tarihi figürler işlemişler galiba. Baksana kuş da var. Aa, savaşçı da var. Bu ne oluyor, hepsi farklı. Hepsi farklı. Tek tek hepsini gösteremeyeceğim Elif. Güzelmiş bu park. İspanya parkıymış burası. Plaza Espana. Espanya. İspanyolca'da bir N var, bir de Enya var. N'nin üzerinde şöyle bir tane çizik var. O Enya oluyor. Onu böyle Nye diye okuyorlar. Espana değil, Espanya. N ve Y şeklinde okuyorlar. Evet, bu İstanbul nereden çıktı? İspanyol sömürgesini anlatan bir park. Onun için yapmışlar belli. Baksanıza bir sürü böyle tarihi olayı işlemişler buraya. Resimleri rastgele çizmemişler, sanki bir kronolojisi var gibi. En başa gidelim anlarız. Şurada bir yazı var, resim yok. Şimdi o İspanyolca, orayı ben çevirene kadar sabah olur. Gelin biz hayal gücümüzü kullanalım. Şimdi yıl 1490'lar diyelim. Bir arkadaş grubu takılıyorlar. Plan yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki agalar bizim bir şey yapmamız lazım. Biz denizciyiz. Eğer bir şey yapmazsak, yeni bir yerler bulmazsak kral bizi kesecek. Arkada atlar da onay veriyor. Kafa sallıyorlar. Onlar da garibim. Cılızlar. Baksanıza hiç beslememiş bunlar. Bunlar planı burada yapıyorlar. Daha sonrasında denize açılıyorlar. Amaç yeni bir yerler keşfetmek, kralın gözüne girebilmek. Bir grup maceracı. Arkasında da diğer gemiler var, arkadaşları var. Yıl da yazıyor burada bak. 12 Ekim 1492. Tierra dediği de kara parçası. Kara parçasına ulaşıyorlar. Maceracılar, baksana gözündeki heyecana bak. Sömürecek yer bulunca nasıl kendini kaybetmiş bak. 92 yılında buldular. Geldiler buraya. Dediler ki biz dostuz. Bunu gördüm. Biz dostuz. Barış çubuğu verdiler. Dediler ki bizden size bir zarar gelmeyecek. Biz tanışmak için geldik. Daha sonrasında burada tanışma merasimi olurken birden işin rengi değişiyor. Neden? Olaya rahip karışıyor. Diyor ki bunlar Hristiyanlığa küfretti. Kitabı kabul etmediler. Ne yapıyorlar? Esir ediyorlar yerlileri.
Şimdi İnkaların başına geleni buraya çevirmeye çalışıyorum biraz. Ne yapıyorlar? Yerlileri esir ediyorlar. Bak, İspanyol komutan yerliyi esir almış. Daha sonrasında bütün yerlileri köleleştiriyorlar, esir alıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir yeni yerleşim yeri kurmaya çalışıyorlar. Hemen yaptıkları ilk iş kilise inşa etmek. Kiliseyi inşa ediyorlar. O dönemde beyazdan başka renk mi yok? Bütün kiliseler bembeyaz. Burada rahip aynı zamanda o bölgenin yöneticisi çalıştırıyor. Bütün şeyleri köle gibi çalıştırıyor. Bu misyonerler diyeyim, daha doğrusu yönetici demeyeyim. Hem şeyi yayıyor, İslam'ı yayıyor diyecektim. Hem Hristiyanlığı yayıyor hem o bölgedeki durumu kontrol ediyor. Yoksa valiler benim bildiğim komutanlar. Yerliler burada köle gibi çalışıyor. Kurban olduklarım ya. Resmen bitirmişler bütün şeyi, kültürü, tarihi. Ne yapıyorlar? Yerleşim yerlerini geliştiriyorlar. Bakın burada da artık böyle daha derli toplu, güzel mimari kurulmuş durumda. Artık karışmış yerlilerle, mestizo dediğimiz yerli ile İspanyol karışımı insanlar artık türemeye başlamış. Bunlar da onlar. Ne yaptık? Güzel yazdık mı tarihi? Burada da mutlu son diyeceğim ama pek mutlu son değil açıkçası ya. Neyse. Böyle bir tarih yazmaya çalıştım. Spontane, doğaçlama, resimlerden bakarak. Ama olay bu ya, kısaca. Buraya işlemişler işte. Fışkiyeleri kim kapattı? Güzel parkmış burası da. Yemyeşil. Şeyler de güzel, dizaynlar da güzel. Bankı da güzel yapmışlar böyle fayanstan. Kütahya porselen. Anam gidiyordu. Gözüm kaldı lan. Çok açım çünkü. Kingo diye bir hamburgerciye geldim şimdi. Kendime bir tane hamburger aldım. Arjantin'in eti meşhur. O yüzden et restoranı aradım. Bayağı bir baktım ama maalesef bulamadım. Makarnacı var, fast foodçu var, bir şeyci var. Bulamayınca dedim ki bir tane fast foodçu bulayım, orada yiyeyim yani, yapacak bir şey yok artık. Ne kadar verdim buna? 2100 peso verdim. 2.2-2.3 dolar gibi bir şey. 5 ay öncesine kadar en büyük para 1000 pesoymuş. Bir bakkala girdim, oradan bir su aldım. Oradaki abiye sordum, o söyledi. Abi diyor ki yani 1000 peso şu an 1 dolar diyor. Bir şey alamıyorsun ki diyor. 2000 peso da 2 dolar diyor. Ona da bir şey alamıyorsun diyor. Hani paraları topluyorum, 2000 peso, 1000 peso, 500, 200, 150, toplamda 3850 peso yapıyor. 4 dolar ya. Düşünsenize, paranızın, ülkenizde bastığınız kağıt paraların hepsinin toplamı 4 dolar ediyor. Ve 4 dolara hiçbir şey alamıyorsunuz. Ya şu hamburger 2,5 dolar ya. İki tane bu hamburgerden yiyebiliyorsun yani o tüm paralara. Çocuğa bakacağım derken abiye çarptım. 7000'miş. 7 dolar. Çakma formalar. Boca'nın var. Başka Arjantin var. Yine Boca var. Yine Boca var. Boca Juniors. Fiyat yazmıyor. Ya tişörtler vardı, fiyatlarına bakayım dedim, yazmıyor. Ha, burada yazıyormuş 4500 ama formalar. Tişörtlerin fiyatları yok. Böyle bir pasaj. Mercado Central'i arıyorum da kapalı sanırım ya. Bir bina var, Mercado Central yazıyordu ama kapıyı kapatmışlardı yani, giriş yoktu. This? Yes. Okay. Okay, 120 for Yes. one. Okay, 120. 10% of $1. What was the name of this park? Parque General San Martín.
Parque General San Martin. Dostlar sizleri arkadaşım Bresa ile tanıştırayım. Kolombiya'da tanışmıştık kendisiyle. Mendozalı. Buraya gelmeden önce ona haber vermiştim zaten. Ondan almıştım birkaç bilgi. Dedim gelince de görüşebilirsek çok sevinirim. Biliyorsunuz ben 5 ay kaldım Kolombiya'da. Medellin'de tanışmıştık kendisiyle. Orada üniversite okumaya gitmişti. Bu sene de mezun olacak. You want to say something? I'm Grecia, I'm from Argentina, and we met in Colombia, in Medellin. Medellin. Şimdi böyle bir parka geldik. Is it biggest park of Yes, of South America. South America? Yes. Really? Is the one of the second? Okay. Yes. What is inside the park? What? For example, is there any lake or something? Yes, there's a lake. There's a lake. There's a club Uh-huh. to make sports, a gym. All Mendoza is so green. Do you think So green, yeah. As a city, it's so green. Out of Mendoza, it's like a desert. that? Yes. It's yes. like a desert, but city is so green. Yes. Güzelmiş burası. Ben Independencia Parkı'na büyük demiştim de burası bayağı büyük. Remo, le dicen. Remo. Here looks very nice. Mira esta planta. That the tree is so common here. Birazcık soğumuş. Çok güzelmiş ya burası. Burada da bir tane göl var. Is it natural lake or I don't think so. not natural? Yes, I was thinking same. Burada bir tane yapay göl var. Antrenman yapıyorlar. Şu sporun adı neydi unuttum ya. Grup halinde çekiyorlar ya. Kürek yarışı diyorlardı galiba. Evet, kürek yarışı diyorlardı. Orada fişkiyeler var. Anam yerim seni yerim. Tipe bak. Aha buraya da çöp atılmaz ya. Gerçi siz nerelere çöp attınız. Buraya da atarsınız. Every time, all places, trash. Yes, yes. Because Latin America, Latin Latam. America. Unfortunately. Unfortunately, yes. Push. Atlamaya tenezzül etmedi. Kerata ya. Nasıl ıslanmış? Atlamaya tenezzül etmiyor bak. Bu kayıkçıların kulübü de şu karşısıymış. Orada antrenman yapıyorlarmış. Bir de takıldıkları alan. Restoran var. Bayağı büyük orası ya. Antrenman yapıyorlar. Orada takılıyorlar. Güzel bir yerde de. Bir de işte spor müsabakaları falan düzenliyorlarmış. Bu kulüp, diğer kulüplerle vesaire. Aha kaybetti. So at night is more crowded Yes, yes. and more beautiful. Dostlar burası Aristides isminde bir cadde. Şu an yürüdüğümüz bu kaldırımın üzerinde bir sürü kafe, restoran, bar var. İnsanlar genelde eğlenmek için buraya geliyorlarmış. Bir tık daha pahalı gibi fiyatlar diğer yerlere nazaran. Hani diğer yerlerde 2 dolarsa burada 4 dolar, 5 dolar gibi. Ama biraz daha güzel duruyor burası açıkçası. Yani insanlar Mendoza'da eğlenmek için buraya geliyorlarmış. Arkadaşımın söylediği bu. Parka çok yakın bir yerde. Böyle aşağı doğru yürüyelim dedi. Orayı da göstereyim sana dedi. İstiyorsan video çek dedi orayı da. Ben de dedim olur. Süper olur valla. Yani gelmek isteyen olursa Aristides. Şu karşıda yazıyor. Önümüzdeki günlerde Arjantin'de seçim var. Seçim oldu. İlk turda iki tarafta galip gelemedi. İkinci tura kaldı. Aynı bizim muhabbet gibi. Şimdi ikinci tur için böyle yürüyüşler yapıyorlar. Herkes kendi tarafını destekliyor. Orada Che Guevara'nın resmi var. Baksanıza ne kadar barışçıl. Sadece yürüyorlar. Polis de eşlik ediyor onlara. Şimdi diyorlar. Seçimden sonra kur
bayağı bir oynayacak, yükselecek ama sonra düşer diyorlar. Bakalım neler olacak seçimde. Olay da çıkabilir. Çok güvenemiyorum da yani. Burası Latin Amerika. Bir şey diyorlar ama anlamıyorum. Seviyor da olabilirler. Bunlar da çok sağlam bir protesto kültürü var. Yani insanlar bir şeyi protesto etmek istedikleri zaman polis hemen bütün ana caddeleri kapatıyor ve protestoya izin veriyor. Protesto yapanları koruyor. Yani hakikaten bu açıdan Latin Amerika belki dünyadaki birçok ülkeden çok daha önde. Herkes de Messi forması ya. Messi dışında başka forma satıyor mudur acaba Arjantin milli takımı? Bak ne buldum bak. Bak ne var burada bak. Bizim samandan arabayı getirmişler buraya. Renault'un meşhur arabası. Ama bunun markasını görmüyorum. Renault mu değil mi acaba? Vay be. Ulan en son ne zaman gördüm ben o arabayı ya? Yıllar oldu yıllar. Yıllar oldu valla. İneklerin yediği saman araba. Havayı kararttık dostlar. Arkadaşımla birazcık oturduk, sohbet muhabbet ettik. Daha sonrasında o eve döndü, ben de hostele dönüyorum şimdi. Hostelin olduğu sokağa geldim. Hala canlı merkez. Yani şu an saat 10. İnsanlar restoranlarda, kafe barlarda oturmuş, sohbet ediyor, yemek yiyor, bir şeyler içiyor. Kendi halinde takılıyor. Yani herhangi bir tehlike sezmedim şimdiye kadar. Tabi yine de dikkatli olmakta fayda var. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Elimden geldiğince sizlere Mendoza'yı göstermeye çalıştım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Paradan birazcık bahsettim bu videoda. Çünkü Arjantin'de durum biraz karışık. Para olayları birazcık karışık. Onun tabii hikayesi de var. Anlatmadan geçmek istemedim. Umarım keyif aldınız videodan. Bir sonraki videoya görüşmek üzere diyelim. Artık Arjantin'de gezip, görüp, deneyimleyip sizlere elimden geldiğince aktaracağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Adios amigos diyorum. Ciao. Bon agua. Singaz. Şili'de Singaz dediği gazsız su. Şili'de kırmızı kapaklıydı. Burada mavi kapaklı. Gazlı sularda burada kırmızı kapaklı. Şili'de de mavi kapaklıydı. Tam tersi.